Öğren Ayşe Hobileri YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü videomuzda iki şiş örgülerinizde kullanabileceğiniz muhteşem bir örgü modelinden bahsedeceğim. Modelim hem çok kolay hem de çok güzel, ayrıca çok hızlı ilerleyen şahane bir örgü modeli. Modelimde kullanacak olduğum ipim böyle bir bebe yünü arkadaşlar. Şişlerim ise 3,5 numaralı şişler. Hemen modelin yapım aşamasına geçelim. İpimi ve şişlerimi alarak öncelikle ilmek atarak modelime başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Ben sizlere küçük bir parça gösterecek olduğum için çok fazla ilmek atmayacağım arkadaşlar. Sizler yapacak olduğunuz örgü modeline göre ilmeklerinizi ayarlarsınız. Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor. Yani çift sayı ile bitmesini istiyoruz ilmeklerimizin. Ayrıca 6 sırada bir kendini tekrar eden model. Evet, şöyle bir sayalım. Çok fazla atmamıza gerek yok. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tane ilmeğimiz var arkadaşlar. 20 ilmek üzerinden başlayacağız. Evet, ben lastik uygulamadan modelime başlayacağım arkadaşlar. Ve ilk sıram olduğu için ilk ilmeğimi örerek modelime başlıyorum. Yani modelimin birinci sırası ve ön yüzündeyim. Şu anda sizler dilediğiniz lastik modelini uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Modelim lastik isteyen bir örgü modeli. İlk sıramda bütün ilmekleri düz bir şekilde örerek ilerliyorum. Modelimin birinci sırasında bütün ilmekleri düz bir şekilde örerek modelimin birinci sırasını tamamlıyorum. Evet, ilk sıramı düz bir şekilde örerek tamamladım. Modelimin ikinci sırası ve arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden bütün ilmekleri ters olacak şekilde örüyorum. Modelimin ikinci sırasındayım ve bütün ilmekleri ters olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Evet, bütün ilmeklerimi ters olacak şekilde örerek modelimin ikinci sırasını tamamladım. Ve modelimin üçüncü sırası ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Burada bakın arkadaşlar, 1, 2, ikinci ilmeğin arkasından, yani 2 ve 3. ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Bakın şöyle ikinci ilmeğin arka kısmından şişimi geçirdim ve buradan bir ilmek aldım, bir kez doladım ve 2 ilmeği beraberce örüyorum. Yani 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Tekrar bakın, ikinci ilmeğin ara boşluğundan giriyorum, ilmeğimi aldım, bir kez doladım ve ikisini beraberce örüyorum. Tekrar ikinci ilmeğin arkasından girerek ilmek aldım ve bir kez doladım. 2 ilmeği beraberce örüyorum. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarttım. Modelimin 3. sırasında bu şekilde işlem yapıyoruz. 2 ilmekten 3 ilmek çıkartıyoruz.
Evet, modelimin 3. sırası ve ön yüzündeyim arkadaşlar. Ve 2 ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Evet, son kez gösteriyorum. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin 4. sırası ve arka yüzündeyim. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden ilmeklerim bakın üçlü gruplar halinde. Burada ortadaki ilmeğim bakın zaten şu şekilde kabarık bir şekilde duruyor arkadaşlar. Ortadaki ilmeğimi sağ şişime alıyorum ve ipim arka tarafta. Geriye kalan 2 ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyorum. Ortadaki ilmeğimi örmeden şişime alıyorum, sağ şişime. Geriye kalan 2 ilmeği düz olacak şekilde örüyorum. İpim arka tarafta. Ortadaki ilmeğimi örmeden aldım. Geriye kalan 2 ilmeği düz bir şekilde örüyorum. Bakın zaten kendini belli ediyor. Kabarık bir şekilde duruyor ilmek. Örmeden alıyorum ve 2 ilmeği beraberce örüyorum. Bu şekilde ilmek sayım tekrar eski haline geri geliyor. Evet, modelimin 4. sırasında bu şekilde işlem yaptık. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin 5. sırası ve ön yüzündeyim. Beni buraya kadar izleyen arkadaşlarımdan küçük de olsa bir yorum rica ediyorum arkadaşlar. Bu bir emoji olabilir, bir çiçek olabilir, bir böcek olabilir, hiç fark etmez. İstediğiniz yoruma bırakabilirsiniz. Evet, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bütün ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Modelimin 5. sırasındayım. Bütün ilmeklerimi düz olacak şekilde örüyorum. Ve modelimin 6. sırası arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden diğer ilmekleri ters bir şekilde örüyorum. Evet, modelimin 6. sırasında bütün ilmekleri ters olacak şekilde örüyorum arkadaşlar. Ve bu şekilde sizinle beraber bir kez modeli kurmuş olduk. Şöyle bakın, kabartılı bir model arkadaşlar. Kabarık kabarık duruyor. Şimdi birlikte tekrardan örelim. Modelimin 1. sırası ve ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden bütün ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Özellikle örgüye yeni başlayanlar için çok uygun bir model arkadaşlar. Yani örgüye yeni başlayanların dahi kolaylıkla yapabilecek olduğu şahane bir model. Herkesin beğeneceği çok hoş duran bir örgü modeli. Modelimin
ikinci sırası ve arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Takip eden bütün ilmekleri ters bir şekilde örüyorum burada. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin 3. sırası ve ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın, takip eden 2 ilmeğim var. 2 ilmeğin şu aradaki boşluktan bakın. Hemen ikinci ilmeğin arkasından girerek bir ilmek alıyorum. Bir kez doladım ve 2 ilmeği beraberce örüyorum. Modelimin 3. sırası ve ön yüzündeyim. Modelim 2 ve 2'nin katlarından oluşuyor ve 6 sırada bir kendini tekrar eden bir model arkadaşlar. Bakın, ikinci ilmeğin ara boşluğundan giriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bir kez doladım. İkisini beraberce örüyorum. Modelimin 3. sırasını bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi de ördüm. Modelimin 4. sırası ve arka yüzüne geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Devamında gelen bakın üçlü gruplar halinde zaten ortadaki ilmeği ipimi arka tarafa alarak ortadaki ilmeği sağ şişimi örmeden alıyorum. Ve geriye kalan 2 ilmeği beraberce düz bir şekilde örüyorum. Bakın, ortadaki ilmeği örmeden alıyorum. 2 ilmeği beraberce örüyorum. Sadece 3. ve 4. sırasında değişiklik yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir model. Ve modelimin 5. sırası ön yüzüne geçiyorum. Bakın arkadaşlar, burada ilmeklerimiz böyle bol gibi gözükebiliyor. Sonra ördükçe kendine düzeltiyor. O yüzden hiç endişe etmeyin. 5. sıramızda bütün ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Gerçekten örmesi çok zevkli. Neden şimdiye kadar örmemişim dediğim bir model arkadaşlar benim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Evet. Modelimin 5. sırasını da bu şekilde tamamladık. Ve modelimin 6. sırasına geçiyorum. Son sırasındayım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Takip eden bütün ilmekleri ters bir şekilde örüyorum. Evet, kenar ilmeğimi de ördüm. Ve bu şekilde birlikte modeli 2 kez kurmuş olduk. Bakın, lastik isteyen bir model arkadaşlar. Çünkü kıvrılma yapıyor, görüyorsunuz.
Şöyle kabartılı kabartılı çok hoş duran bir model. Şöyle daha öncesinde büyük bir parça örmüştüm. Sizlere onu da göstereyim. Bakın bu da beraber örmüş olduğumuz parça. Şöyle bunları kenara alalım. Ben modelimde iki ters iki düz olacak şekilde lastik uyguladım. Sizler tabii ki farklı lastikler uygulayabilirsiniz. Bu şekilde çok güzel olduğunu düşünüyorum. Bu ipe de çok yakıştığını düşünüyorum ben. Sizlerin fikirleri nasıldır bilmiyorum. Farklı bir öneriniz varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bakın, arka kısmını da görüyorsunuz. Oldukça şık, oldukça zarif duran bir model. Şöyle her açıdan göstermek istiyorum. Bakın, yakadan başlamalı modellerde de şu şekilde duruyor. Görüyorsunuz. Şöyle kabartılı kabartılı çok hoş duran bir model. Şöyle bakın. Evet arkadaşlar, modelimizden neler yapabiliriz? Modelimizden her türlü yelek modelleri olabilir. Bebek yelekleri, çocuk yelekleri, anne yelekleri, çeyizlik yelekler, bayan yelekleri olabilir. Şal modelleri olabilir arkadaşlar. Dikdörtgen şal özellikle çok güzel duracaktır. Haricinde atkı, bere, şapka, süveter, hırka tarzı battaniye modeli de yapabilirsiniz. Gerçekten her türlü iki şiş örgü alanında kullanabileceğiniz şahane bir örgü modeli. Umarım beğenir ve benimle birlikte yapmayı tercih edersiniz diyorum. Bugünkü videomuzda bu şekilde bir model paylaştık. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.